Haftalık 2 milyon kullanıcısı olan bir Chrome eklentisi. Uzantıyı indirirken sizden tüm sitelere erişme izni istiyor. Haklı olarak tüm sitelerde çalışacağı için tamam diyorsunuz. Daha sonra yeni bir güncellemeyle uzantıya yeni kodlar ekleniyor. Tarayıcı eklentilerine yeni sürümler geldiğinde arka planda sessizce güncellemesi yapılır. Bu eklenti güncellendiği zaman Chrome yeni eklenen kodları görüyor. Bu kodlar arasında tüm sayfalarda çalışacak yeni bir script ayarlanmış. Fakat bu sefer sizden bu script'i çalıştırmak için izin istenmiyor. Çünkü başta o izni zaten vermiştiniz. Peki nedir bu yeni eklenen kod? JRX Viewer ile uzantının kaynak kodlarından manifest dosyasını ekrana getiriyorum. Bu dosya uzantının kimliğidir. Burayı şu anlık anlamadıysanız bu hafta yayınlanacak popüler bir eklentinin analizinde de tekrar ele alacağım. Merak etmeyin. Sürüm numarası 1.0.4. İddiaya göre önceki sürümlerde şu gördüğünüz kodlar yoktu. Yeni sürümle birlikte eklenmiş yeni kodlar. Önceki kodlara baktığımız zaman host permission eklentinin çalışacağı siteleri belirler. Burada gördüğünüz gibi all URLs ile yani tüm sitelerde çalışacaktır. Daha sonra content scripts eklentiye şöyle diyor. Match stile seçtiğim sitelerde şu alttaki kodları çalıştır. O kodların ne olduğuna bakalım. En aşağıya baktığımızda şurada bir string dizesi görüyoruz. Kart, ödeme, sepet gibi kelimeleri sayfada arayarak şu anda bir ödeme sayfasında olup olmadığımızı tespit ediyor. Kodun bu davranışı ödeme sayfalarını tespit edip affiliate yani komisyon mekanizmasını devreye sokmaya yönelik olabilir. Ayrıca yukarıda Shopify ile ilgili yine bir takım sorgular var. Sayfanın altyapısı Shopify kullanıyor mu diye bir sorgu yapıyor. Daha yukarıda XZ sınıfının içinde this.track diye bir fonksiyon görüyoruz. Burada hangi sitede olduğumuzu ve mağaza bilgilerini kendi sunucularına gönderiyorlar. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Amacımız bu eklentiyi veya geliştiricilerini doğrudan suçlamak değil. Alt tarafı bir ses yükseltici. Ne zararı olabilir ki diye verdiğimiz tüm sitelerdeki verilere erişme izninin aylar sonra gelen sessiz bir güncellemeyle nasıl veri toplama mekanizması olabileceğini gördünüz.